Merhaba herkese. Artık biliyorsunuz hazırladığım bu küçük küçük videolarla hayatınıza biraz katkı yapmaya çalışıyorum. Biraz kendimiz olma yolunda nasıl ilerleyeceğimizi, hayat içinde kullanacağınız küçük tüyolar, bazen bir kitap tavsiyesi, bazen kendi üzerinizde yapacağınız çalışmalar. Hep beraber frekansımız yükselsin istiyorum. Enerjilerimiz güzel olsun, hayata olumlu bakalım istiyorum. Bugün de size iletişimde kullanacağınız çok güzel bir şey anlatmak istiyorum. İletişimde ben dili. Daha önce duymuş olanlarınız vardır. Bu konuda çok etkili bir kitap var. Önce onu tavsiye edeyim. Kitabın ismi EAE, Etkili Anne Baba Eğitimi. Thomas Gordon'un. Bunu yıllar önce okudum ben. Çok şanslı sayıyorum bu konuda kendimi. Yıllar yıllar önce kızım o zaman 3 yaşlarındaydı ve yuvaya yeni başlamıştı. Ve çok cadı bir kızdı açıkçası. Sonradan öğrendim ki o yaşın 3 yaş ergenliği denilen bir şey varmış. Ona hiçbir şekilde söz geçiremiyordum. Kendimi anlatamıyordum, istediğimi yaptıramıyordum. Aramızda büyük çekişmeler, büyük kavgalar oluyordu. Hatta bu konudan ikinci kitabımda da bahsettim. Bir Dokunuşla Değişir Dünya, alıp okumuş olanlarınız vardır. Orada küçük bir hikaye şeklinde anlatmıştım. Daha doğrusu hikaye değil, kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Her zaman kendi yaşadıklarımı paylaşmayı seviyorum ve bunu seçiyorum. Çünkü böyle daha güzel, daha sıcak oluyor. Ve aslında bu konuda çok önemli. Birisi bir şey öğretmeye kalkıştığı zaman nasihat veriyoruz çok sık birbirimize. Ama aslında o nasihat çok da karşı tarafa geçmiyor. Çünkü eğer bir şey anlatacaksanız o olayı yaşamış olmanız gerekli. Kendi enerjinize o olayı geçirmiş, hatta hırkayı giymek der eskiler. Onu yaşamınıza geçirmiş ve kendi oluşunuz yapmış olmanız gerekli. O zaman onu karşı tarafa çok daha etkili bir şekilde enerjinizle geçirebilirsiniz. Bu olmadığı sürece şimdi birçok kişisel gelişimde çalışan arkadaşlarımız var. Çok kalpten çalışanlar da var. Ne mutlu ki. Eskiden böyle bir şey bile yoktu ortada. 5-10 sene önce çok çok az kişi vardı. Şimdi çok çok birçok insan çalışıyor. Fakat hep kime gidelim, kime gidelim diye soruyorlar. Gideceğiniz kişi de şuna dikkat edin. Anlattığı şeyi kendi hayatında yaşıyor mu? Yaşamış mı? O konusunu halletmiş mi? Hayatına geçirmiş mi? Eskilerin söylediği bir laf var. Hekimden sorma, çekenden sor demişler diye, hatta şarkısı da vardı galiba. Yani başınıza bir şey geldiği zaman, siz o işi hallettiğiniz zaman onu çok daha güzel, çok daha etkili bir şekilde karşı tarafa geçirirsiniz. Küçük bir örnek geldi aklıma mesela. Vergi dairesinde, belediyede bir resmi işiniz var. İlk önce gidersiniz ve orada ne yapacağınızı bir türlü bilemezsiniz. İşte numaratörden numara mı alınacak, hangi vezneye gidilecek, önce para mı ödenecek, üçüncü kata mı çıkılacak gibi. Sonra o gün o işi yapar halledersiniz. Ve ben özellikle öyle bir yere gittiğim zaman her çıkışımda şunu düşünürüm. Ah, şu anda keşke biri şunu bana sorsa. Çünkü onu yaptığınız zaman çok iyi öğrenmiş olursunuz nasıl yapılacağını ve başkasına da çok iyi bir şekilde anlatabilirsiniz, aktarabilirsiniz. Ben de kendi yaşamımda hep bunu yapmayı seçtim. Hangi sorunun demeyeceğim. Bu da önemli bitiyor. Bunu da öğretmiş olayım. Karşımıza çıkan olaylara sorun değil, durum diye bakmamız gerekiyor. Çünkü ben ona sorun diye baktığım zaman o zihnimde büyüyor, büyüyor ve benim aşamayacağım kocaman bir sorun haline geliyor. Halbuki kendime şöyle söylemeliyim. Şu anda hayatımda böyle bir durum var. Ben bu durumu nasıl aşarım? Önce soru sorarak başlayın. Bu sizi çözüm bulmaya odaklandıracaktır. Ama bakın, of çok büyük sorunlarım var. İşte işsizim, param yok. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu hayatın altından nasıl kalkacağımı bilmiyorum. Tek başımayım, çok yalnızım dediğinizde sadece soruna odaklanmış oluyoruz. Halbuki hayatımda şu anda böyle bir durum var. İşsizim. Ne yapmalıyım? Bu konuyu nasıl çözebilirim dediğinizde o zaman zihin olasılıkları açmaya başlar size. Kapıyı kendinize siz açacaksınız. Bunu böyle bir parantez yapmış olalım. Şimdi kendi konuma dönüyorum. Dediğim gibi kızım o zamanlar küçük bir cadıydı ve ben ne yapacağımı bilemiyordum. O sırada kızımın gittiği yuvada bir eğitim olduğunu söyledi yuvanın sahibi, sağ olsun. Bu eğitime mutlaka katılmanızı istiyorum dedi. Birsen Hanım, Özkan soyadı zannediyorum, çok yıllar oldu, kusura bakmayın.
bize 11 haftalık bir eğitim yaptı. Ama çok çok güzeldi. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Bambaşka insanlar olduk biz o eğitimin sonunda. Kimi zaman oyunlar oynadık, birimiz çocuk olduk, birimiz anne olduk. Birbirimizin gözlerine baktık, nasıl iletişim kurmamız gerekeceğini öğrendik. Hepsinin pratiğini yaptık ve ben o 11 haftanın sonunda 11 hafta boyunca tabii ki hep ödevlerimiz vardı. Eve geldik, onları uyguladık çocuklar üzerinde ve sonuçta kızımdaki değişime ben bile inanamadım. Yıllar sonra bana dedi ki anne seninle o kadar güzel bir iletişimimiz var ki ben de ileride anne olduğumda senin gibi bir anne olmak istiyorum. Bunu nasıl başardın dedi. Bakın bir annenin duyacağı en güzel şey bu. Yani ben o sahnede kanatlandım, kalbim kanatlandı. O kadar iyi hissettirdi ki bana kendini. Evet dedim, başardım ben bunu. Ne kadar güzel bir şey. Sağlam bir iletişim. Çocuğumuzla, eşimizle, patronumuzla, komşumuzla, annemizle, babamızla herkes için çok güzel bir iletişim kurma yöntemi var. Ben burada bunu tabii ki bu kısa vakitte size pratik bir özet olarak anlatacağım. Ama o kitabı mutlaka alın, okuyun, içindeki çalışmaları yapın. En başta tuhaf gelecek, komik gelecek bazıları. Hadi canım diyeceksiniz. Ama bakın söylüyorum, yaşadım, yaptım ve %100 işe yaradı ve çok çok güzel bir sonuç elde ettim. Sizin için de aynı şey olmasını diliyorum. Dediğim gibi hep hayatınıza katkı sağlamak istiyorum. Bir adım da olsa ilerlemek istiyorum hep birlikte. Geldiğim, geçtiğim, bildiğim, öğrendiğim şeyleri size katmak için bu videoları yapıyorum. Hepimiz birlikte güzelce ilerleyelim, güzel yerlere gelelim istiyorum. Şimdi bu iletişimde ben dili nasıl kullanacağız? Bir kere çocuklar için bir parantez açayım. Çocukla iletişim kuracağınız zaman mutlaka dizlerinizin üstüne çöküp onun boy hizasında olmanız ve onun göz hizasında olmanız gerekiyor. Çünkü siz çocuğa yukarıdan konuştuğunuzda o sizi bir başka boyutta gibi algılıyor, bir otorite gibi algılıyor. Sizden çok uzun boylu birinin yukarıdan konuştuğunu ve sürekli şöyle bakarak onu dinlemek zorunda olduğunuzu düşünün. Bir de o kişinin eğilip sizin göz hizanıza gelip sizinle göz teması kurarak konuştuğunu düşünün. Çok daha keyifli, güzel bir iletişim bu, değil mi? Bunu çocuklar için bir parantez açtım. Bunun dışında ben dilini çok özetle, pratik yapabileceğiniz bir şekilde. Ben pratik olmayı seviyorum. Bazı arkadaşlarım diyorlar ki seminer vermeye gittiğimde ne kadar hap yapıp anlatmışsın. Her şeyin özünü, sadece olması gerekeni. Lafı uzatmayı sevmiyorum. Çünkü insanlara çabucak çabucak bir şeyler katabilmek istiyorum. Ve nokta atışları zaten belli kilit şeyleri bildiğinizde yapmak, uygulamak çok daha kolay gelir. Yoksa işte sayfalarca önümüze kalın kalın kitaplar konulduğunda, gerçi ben okumayı çok severim kalın bile olsa ama o bizim of şimdi bunu kim yapacak, bu kadar çalışmayı kim yapacak, bunların altından nasıl kalkacağım gibi olaydan uzaklaşmanıza sebep olur. Ben kişisel gelişimden hiç uzaklaşmanızı istemiyorum. Çünkü dünyanın en önemli konusunun bu olduğunu düşünüyorum. Bu bizim varoluş yolculuğumuz. Kendimizin gerçekte ne olduğunu keşfetme yolculuğumuz. Dolayısıyla bunun her adımı çok önemli ve ne kadar kolay atabileceğimize inanırsak o kadar kolay atarız biz bu adımları. Şimdi ben dili şöyle işliyor. Diyelim ki çocuğunuz odayı darmadağın etmiş ve siz buna tabii ki çok öfkeleniyorsunuz ve gelip ona ne diyorsunuz? Odanı darmadağın etmişsin. Ne yaptık? Sen diliyle konuştuk, onu suçladık ve o kendini kötü hissetti. Şimdi suçlanan kişi otomatikman savunmaya geçer. Ama suçlamadığımız zaman, ben diliyle anlattığınız zaman karşıdaki kişi sizi net bir şekilde anlar. Bu dediğim gibi eşiniz olabilir, ilişkide olduğunuz kişi olabilir, anne ya da babanız olabilir. Kim olduğu hiç önemli değil. Bu dili bütün ilişkilerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önemli olan pratik yapmak, buna alışmak. Şimdi en başta böyle konuşmuyor olduğunuz için size biraz saçma konuşuyorum, tuhaf konuşuyorum, ne garip konuşuyorum. Böyle konuşulur mu? Şimdi bana gülecekler ya da belki kendinize güleceksiniz. Ama bunu yapmaktan vazgeçmeyin. Gülseniz bile, tuhaf gelse bile kendinizi zorlayın ve yapın. Dönelim dağınık oda konusuna. Şimdi burada sen odanı dağıtmışsın, ne biçim her şeyini her yere atmışsın demek yerine diyoruz ki bu oda çok dağınık.
Bakın burada özne yok. Odayı kim dağıtmış? Hiçbir fikrim yok. Sanki o da kendi kendine dağılmış. Yani öznesiz bir cümle kuruyoruz ve arkasından bu bana nasıl hissettiriyor? Bende ne yansıma yapıyor? Bunu karşı tarafa ifade ediyoruz. Ben bu odayı toplarken çok yorulacağım. Sadece kendimi söyledim. Eşiniz ortalığı mı dağıttı? Ya da bir yerleri mi yıktı? Ya da e, sizin söylediğiniz saatte gelmedi ve haber vermedi mi? Yani bunu her duruma uygulayabilirsiniz. Burada böyle bir olay var. Sen geç geliyorsun değil. Bugün saat 10'da geldin diyebiliriz. Bir suçlama olmadan. Suçlama olmasın. Bu kalıbı aklınızda tutun. Yani burası çok dağınık. Ee, Bu çanta burada kalmış. Sen bu çantayı buraya atmışsın değil. Ee, Etraf çok kirli. Her neyse. Olayı kafanızda önce cümleyi kurun. Yani karşı tarafa saldırmadan ve suçlamadan önce cümleyi kurun. Burası böyle ve içinde özne olmayan bir cümle olsun o. Sen bunu böyle yaptın değil. Sanki onun yaptığını bilmiyormuşsunuz gibi. O olay kendiliğinden meydana gelivermiş gibi. Ve ben nasıl hissediyorum? Bu bardak burada kalmış ve ben bunu kaldırırken çok yoruluyorum. Ee, Haberler açık kalmış ve ben bunları duyduğumda çok üzülüyorum. Enerjim düşüyor. Bunun gibi cümleleri siz kurgulayacaksınız. Yaşadığınız durumlara göre, iletişime geçeceğiniz insanlara göre. Annenizle telefonda konuşuyorsunuz ve sürekli sizi suçluyor diyelim ki. Bu telefon konuşması beni çok yoruyor. Bakın sen beni çok yoruyorsun değil. Ortada bir telefon konuşması var ve kim konuşuyor? Bir özne koymuyoruz, suçlamıyoruz, sen diye işaret etmiyoruz. O zaman karşı taraf anlamaya geçer. Sizin duygunuzu anlar. Çünkü kendinizi doğru bir şekilde ifade etmiş olursunuz suçlamadan. Ben dili çok keyifli hayatta kullanabileceğiniz bir şey. Umarım hayatınıza katkısı olur. Anlatabileceğim kadar kısaca ve özetle anlatmaya çalıştım. Herkesin kullanmasını istiyorum. Kullanırsanız geri bildirimleri bu videonun altına yazarsanız çok sevinirim. İşlememi istediğiniz başka konular varsa onları da yazabilirsiniz. İletişimde kalalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.